Bir yerden havalanan uçak sürekli aynı yöne doğru uçarsa neden havalandığı yere geri döner? Belki de olur mu öyle şey ya, sürekli aynı yöne giden uçak nasıl ilk başladığı yere geri dönsün diyenleriniz de vardır ama işin doğrusu bu. Şimdi siz bu soruyu merak ettiniz diye cevabı hemen elinizin altında bulunan telefon ya da bilgisayar gibi cihazlarınızdaki internet bağlantısı sayesinde kolayca öğrenebiliyorsunuz. Hatta şu sağ alt köşede bulunan abone ol butonuna tıklayarak videoya abone dahi olabiliyorsunuz. Ama teknoloji bu kadar gelişmemişken böyle şeyleri araştırmak bir yana, araştıran birinden gidip cevabı bulmak bile neredeyse imkansız olurdu herhalde. Neyse, biz konumuza dönelim. İnsanoğlu geçmişten günümüze kadar hep merak etti ve merak ettiği her şeyi öğrenmek istedi. İlk insanlardan günümüzdeki insanlara kadar hepimiz yeni bir şeyler bulmak için çabaladık. Çabalarımız bizi hiçbir zaman yarı yolda bırakmadı. Yeri geldi taştan bıçak yaptık, yeri geldi tekerlek yapıp yol aldık. Hatta içinde bulunduğumuz bu dünyayı milyonlarca yıl sonra keşfetmeye başladık. Hala da ediyoruz ama bu dünyaya sığamadığımızdan mıdır nedir? Bulutlara, bulutlardan daha da yukarıya, Mars'a, Ay'a, uzaya gitmenin yollarını arar olduk ve başardık da. Şimdi bu gezegenlerde yaşamanın yollarını arıyoruz. Aynı şekilde dünyanın içerisinde de gerek karadan, gerek gemilerle denizden, gerekse uçaklarla gökyüzünden çok uzun yollar kat ettik. Doğu batı derken bir şey fark ettik. Dünyadan öyle kolay kolay çıkamayacağımızı. Peki bunun nasıl olduğunu, neden dünyadan çıkamadığımızı ve aksine neden başladığımız noktaya aynı şekilde geri döndüğümüzü hiç düşündünüz mü? Aslında böyle bir durumu düşünmek nasıl sizin aklınıza gelmediyse, önceki insanların da pek aklına gelmemiş olsa gerek ki bu durumun cevabına tesadüfen ulaştılar. Belki bilirsiniz, bu konuyla alakalı kitaplar yazıldı, filmler bile çekildi. 80 günde devre alemde buna bir örnek aslında. Her ne kadar konusu dünya turu olsa da bize dünya içerisinde sürekli aynı yöne giderek başladığımız noktaya geri geleceğimizi anlatıyor. Geçmişteki birçok araştırmacı aslında bunu kanıtlayan yolculuklar yapmıştır. Christoph Kolomb, Müslüman denizcilerin kitaplarından yaptıkları seyahatler sonucunda sürekli olarak batıya gidilirse sonunda yine başlanılan noktaya, yani aynı yere gelindiğini öğrenmiştir. Aynı zamanda Müslüman denizciler yazdıkları notlarda gittikleri bu yolculukta Amerika kıtasının varlığından da bahsetmişlerdir. Yani günümüzde Christoph Kolomb'un keşfettiğini söyledikleri o Amerika kıtasını ilk olarak 1178 yılında kıtalar arası seyahat eden Müslüman denizciler keşfetmiştir. Dolayısıyla ilk olarak dünya turu yapmış olan yine bu Müslüman denizcilerdir. Christoph Kolomb'un Amerika'yı tekrardan keşfetmesi de bir nevi tesadüf eseri olmuştur. Bir gün kendisine yeni ve güvenli bir ticaret yolu arama maksadıyla bir yolculuğa çıkar ve kendisine bir rota belirleyerek hep batıya doğru hareket ederek Çin'e ve Hindistan'a ulaşabileceğini düşünür. Müslüman denizcilerin kitaplarında yazılanlar ona pek mantıklı gelmemiştir. Buna inanmamasına rağmen yaptığı bu yolculukta kendisi de farkında olmadan kitapta belirtildiği şekilde Amerika kıtasına ulaşmıştır. Kolomb bu yolculuğa yeni bir ticaret yolu amacı gibi farklı bir amaçla çıkmıştı. Amerika kıtasının varlığına da şahit olmuştu ama turunu tamamlayıp başladığı yere geri dönmek, yani Müslüman denizciler gibi dünya turunu tamamlamak ona nasip olmadı. Bunun dışında asıl amacı sadece dünya turu yapmak olan birisi de vardı: Magellan. Magellan çıktığı dünya turunun yarısında Filipinler'de yerli halkı Hristiyan yapmak istediği için öldürülmüştür. Fakat bu yarım kalan turuyla birlikte kendisinin tamamlayamadığı bu dünya turunu başka birinin tamamlamasını sağlamıştır. Bu da Portekiz'den Hint Okyanusu üzerinden Uzak Doğu'ya yaptığı seyahatte Malezya'daki köle pazarından satın aldığı, tüm seyahatlerinde de yanından ayırmadığı siyahi olan Henry'dir. Kime niyet kime kısmet işte. Magellan kendisine sağlanan 5 gemiye yola çıkmıştır. Fakat o 5 gemiden sadece birisi perişan halde geri dönebilmiştir. Kısacası çok eskilerde bile zor da olsa tek bir yöne giderek dünyadan çıkamayacağımız aslında kanıtlanmıştır. Bunun asıl sebebi de dünyanın yuvarlak olmasıdır. Dünyanın yuvarlak olduğunu bize söyleyen ilk bilim adamı yine Müslüman birisidir: Biruni. Muhtemelen birçoğunuz bu ismi duymuştur. Hatta dünyanın yuvarlak olmasının sebeplerine kadar bize tüm detayları ile anlatmıştır. Biruni tek bir yönde gittiğimizde dünyadan çıkamamamızın diğer bir nedeninin de yer çekimi olduğunu da Newton'dan önce bize bildirmiştir. Dünyanın merkezinin dünyayı ve dünyanın içerisindeki cisimleri çektiğini ve bu yüzden dünyanın dönmesine rağmen üzerindekilerin boşluğa düşmediğini, yani kısacası şimdiki tabirle uzay boşluğundaki gibi havada kalmadığını açıklamıştır. Her ne kadar Biruni bu söylediklerimizi bulmuş olsa da dünyanın yuvarlak olduğunu ilk söyleyen kişinin de Pisagor olduğu kabul edilmiştir. Fiilen ilk kanıtlayan kişi de Magellan'dır. Yüzyıllar önce bu bilim adamlarının buluşları ve yolculukları sayesinde tek bir yönde ilerleyerek dünyadan çıkamayacağımız netleşmiştir. Ama bu sayede insanlar yeni yerler, yeni kavimler keşfetmiş ve yeni yollar bulmuştur.
Peki bu dünyadan nasıl çıkacağız? Dünyadan çıkabilmemiz için ilk önce gökyüzüne doğru ilerlememiz gerekir. Ve tabii ki de yer çekiminden kurtulmamız lazım. Gezegenimizin yer çekimsel alanından çıkabilmemiz için 11,2 km/saniyelik bir kurtulma hızına ulaşmamız gerekir. Uluslararası Havacılık Federasyonu'na göre de 100 km sonra uzayda oluruz. Yani dünyadan çıktığımız zaman yolumuz uzaya doğru gider. Bunu yapabilmemiz için dünyanın dikine doğru giderek yer çekiminden kurtulmamız gerekir demiştik. Daha ortada uzay ve hava yolu yokken insanlar yüzyıllar boyu araştırma yapmış ve bu konuda birçok fikir ayrılığı yaşamışlardır. Bunun sonucunda kimisi dünyanın düz olduğunu söylemiş, kimisi de komik ama dünyanın bir öküzün boynuzlarında olduğunu söylemiştir. Dünyaya bir rahat veremedik gitti. Ama değerli gezginler ve bilim adamlarımız daha teknolojik aletler yokken bile dünyayı gezerek hesaplar yaparak dünyanın yuvarlak olduğunu uzun yıllar önce üstün zekaları ile kanıtlamışlardır ve dünyada tek bir yöne ilerleyerek dünyadan çıkamayacağımızı da tekrar aynı noktaya geri geleceğimizi de bize bildirmişlerdir. O zamanlarda teknoloji günümüzdeki gibi gelişmemiş olduğu için bu buluşlar şimdiki zamana göre çok meşakkatli olmuş ve sonunda bizlere de asla unutulmayacak kadar değerli bilgilerle ışık tutmuştur. O insanlar bugün yaşasalardı günümüz teknolojisinde kim bilir daha ne tür keşifler ve buluşlar yaparlardı Allah bilir. Magellan o yolculuğa çıkıp hayatını kaybetmiş olmasına rağmen dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlamıştır. Sadece dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlamakla kalmamış, yeni insanlar, yeni canlılar ve yeni yerler keşfetmiştir. Günümüzde uzaya kameralar göndererek hatta kendimiz uzaya çıkarak dünyanın nasıl bir şekilde olduğunu gözler önüne sermiş olduk. Şimdi dünya yuvarlak değildir diyen arkadaşlar varsa buyursunlar, aynı yöne doğru seyahat etsinler. Başladıkları noktaya geri dönmelerinin sebebi de dünyanın yuvarlak olması ve sürekli dönmesinden dolayıdır. Buna rağmen hala dünyanın düz olduğu teorisini savunan kişiler var. Ama bizler artık tek bir yönde ilerleyerek hem bu küçük dünyamızdan çıkamayacağımızı hem de dünyanın yuvarlak olduğunu biliyoruz. Hem günümüz teknolojisi bunu kanıtlar durumda hem de bizler daha gelişmiş bir insanlık olarak bunun farkındayız. Peki yukarıya doğru dünyanın dışından çıktık. Etrafından dolanıp aşağı inebilir miyiz? Eğer ki bu sorunun cevabını da merak ediyorsanız abone olmayı ve sonrasında bildirim zilini açmayı unutmayın ki ben videoyu yayınladığım zaman hepinizin haberi olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.